Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Shadcn UI'ya gelen güncelleme ile birlikte hayatımıza giren aslında yenilikleri, kolaylıkları sizlere göstermek istiyorum. Çünkü şu anda bu işin bu tarafı, yani frontend tarafı ve Shadcn artı V0 yani yapay zeka tarafı çok böyle kaynıyor. Sürekli gelişmeler oluyor. Dolayısıyla dönem dönem böyle güncellemeleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü gerçekten hayat kolaylaştıran, çok hızlı, özellikle bu back office tarafında işimize yarayacak olan güzel şeyler var, mekanizmalar var. Onlardan bahsetmek istiyorum. Direkt şöyle installation diyelim. Bu arada da tabii ki artık Next ile devam ediyoruz yolumuza. Introduction, installation diyoruz. Next.js diyelim. Şöyle şunu kopyalayalım. Burası boş bir proje şu anda. Herhangi bir şey yok. Latest init diyoruz ve enter'a basıyoruz. Yani henüz şey de yok. Next.js de yok. Evet, yes diyorum. Uygulamanızın adı ne olsun? Nokta dersem sanırım olduğu yere mi kuruyordu bunu? Çok önemli değil. Bir kursun. Evet, olduğu yere kuruyormuş. Şimdi şunu yapıyor Shadcn. Önce bir Next projesi kuracak. Sonrasında kendini kurup aslında kod yazmaya hazır bir ortam bize sağlayacak. New York seçelim default style'ı. Bunları anlatmıyorum zaten. Burada çok fazla anlatacak bir şey yok. CSS variable, okey. Tamam. Devam kardeşim. Kursun. Kurdu. Hemen npm dev diyelim. npm run dev diyeceğiz, pardon. Şuradan localhost 3000 açalım. Gördüğünüz gibi bir Next projesi ayağa kalktı ama tabii içinde Tailwind var. İlgili konfigürasyonlar ayarlanmış durumda. Tıkladığımız zaman Radix UI görüyoruz. Dolayısıyla Shadcn kendinle ilgili şeyleri projemize ekleyip bir Next projesi ayağa kaldırdı. Biz artık kod yazmaya hazırız. Shadcn'in komponentlerini projemize eklemeye hazırız. Biliyorsunuz Shadcn'de diğer kütüphanelerin aksine komponentler bizim projemizin altına indirilip biz oradan kullanıyoruz. Yani herhangi bir yere bir dependency oluşmuyor. Direkt diskimizde komponent folder'ın altına ilgili komponentin dosyası geliyor. Bunu yapmak için de Shadcn'in CLI'ını kullanıyoruz. Add deyip komponentin adını veriyoruz. Şimdi gelen yeniliklerden bir tanesi şu. Add diyoruz mesela. Şunu durduralım. Komponentin ismini vermiyoruz. Önümüze bir komponent listesi çıkıyor. Buradan seçip space ile beraber gördüğünüz gibi komponentleri, istediğimiz komponentleri projemize indirebiliyoruz. Ya da daha güzeli A tuşuna bastığımızda bütün komponentleri seçiyor ve indirip Components folder'ın altına koyuyor. Enter'a bastım hepsini seçip. Tailwind config ts'in update'ini yapmış. Şimdi dependency'leri yüklüyor. Resim bakalım. Buton diye bir komponent varmış. Override edeyim mi? Evet. Card'ı da et. Dialog, label, bilmem ne. Zarsurt. Tamam. Tekrar projemizi çalıştıralım şuradan. Burayla artık bir işimiz yok sanırım. Gördüğünüz gibi ilgili Radix ile ilgili olan dependency'leri ekledi. Ama bizim komponentlerimizi şuradaki components folder'ın altına, daha doğrusu components altındaki UI'nin altına ekledi. Bunları Next videosunda zaten anlatmıştık. Oralar hep aynı, yani ekstra bir şey yok. Bütün şeyleri seçtiğim için artık bütün komponentler elimin altında ve hepsini kullanabilirim. Buraya kadar şöyle yenileyelim. Zaten bir şey yapmadık. Herhangi söyleyeceğimiz farklı bir şey yok. Bu komponentleri alıp işte ne bileyim bir butonsa mesela şöyle app page'in altına gidelim. Şöyle footer'ı şuraya kadar seçelim. Mesela şöyle yazabiliyor muyum? Komponent bilmem ne. Bla 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 yazdık. Gördüğünüz gibi ilgili komponenti bu şekilde rahatlıkla kullanabiliyorum ve gördüğünüz gibi bir önceki videoda bahsetmiştim. Autocomplete ve text editörün sağladığı bütün nimetlerden çok böyle akıcı bir şekilde faydalanabiliyorsunuz. Bu inanılmaz. Bizim Vue ve Next tarafında bu işleri eklentiler yönetiyordu. O eklentilerin ne kadar stabil olduğu da, daha doğrusu stabilitesi de zaman zaman başımıza sorun çıkarıyordu. Şimdi şöyle bir şeyden bahsedelim. Bu arada bunların ne kadar yeni hiç bilmiyorum. Sadece fark ettiğim için sizle paylaşıyorum. Bloklara gidiyorsunuz Shadcn UI'da. Burada bloklar var biliyorsunuz. İşte bir neymiş bunun adı? Charts bloğu, bir dashboard bloğu. Böyle aşağıya doğru bir sürü hazır tanımlanmış bloklar var. Mesela diyelim ki şu blok. Charts 01 bloğu. Bunu kopyalıyorum. Şöyle şuraya bir tane daha şey açalım. Command line açalım. Yine Shadcn add diyoruz. İlgili bloğun adını yazıyoruz. Bu sefer bizim için buradaki bloğu indiriyor. Charts diye bir tane şey varmış komponent. Önceden yüklediğimiz için. Yükledi. Bakalım şimdi neymiş bu. Components'in altına gidiyorum. Bakın Charts 01 adında bir komponent. Aslında şuradaki görüntü için aslında bu blok buradaki şey. Yani şuradaki kodu aslında nereden bakıyoruz koduna? Şuradan. Buradaki kodu aldı getirdi buraya koydu gibi düşünebiliriz. Dolayısıyla ben uygulamamın içerisinden şuraya gelip Charts
dersem hemen zart diye zaten buldu. Şunu da kullanmıyor. Kapatalım. Kaydettim. Uygulamama geldiğinde gördüğünüz gibi hemen ilgili bloğu kullanabildim. Yani gerçekten şunu şey yapalım ya. Şu klasımı nasıl bir kaldıralım bakalım. Yani çok hızlı bir şekilde uygulamamda bu bloğu ya da ne bileyim şöyle girelim aşağı, değişik ne var? İşte settings page var. Buralar muhtemelen zamanla inanılmaz çeşitlenecektir ya da pro versiyon gibi bu versiyonda buralar şey yapacak. Ücretli bir hale gelecektir. Çünkü gördüğünüz gibi Authentication 3 mesela diyor. Geldim. Koydum. Artık paternler belli olduğu için bu işler görece çok daha yes dedim. Bütün şeylere izin verdim. Geldim şuraya mesela charts'ın altına bir de şey koyalım. Neymiş? Authentication. Tam adı ne bunun? Login formmuş. Login form diyorum. Kaydediyorum. Geliyorum uygulamama. Evet gördüğünüz gibi login form elimin altında artık. İstediğim şeyi hızlı bir şekilde kullanabiliyorum. Bence muazzam bir şey bu. Olay bu. Hele ki şuradaki şeyler arttığında ya da kendiniz implement edebilirsiniz. Çok seri bir şekilde uygulama yapmak mümkün olacaktır. Burada şu lift modundan bir bahsedeyim. Lift modu şu. Buna tıkladığınızda ilgili komponentin üstüne geliyorsunuz. Sadece şu komponentin kodunu kopyalayabiliyorsunuz. Yani şu aşağılara gelelim mesela. Diyelim ki bize burada sadece diyelim şunu açalım lift modunu. Mesela burada sadece product şunu veriyormuş. Şunları vermiyormuş zaten. Kapatalım. Şurada veriyormuş ya. Gördüğünüz gibi bütün şeylerin kodunu spesifik olarak alabiliyoruz. Burada bir yenilik de şu V0 düğmesi. Buradan da konuyu o tarafa bağlayalım. V0'a tıkladığımızda diyelim ki şu. Tıkladım V0'a. Ne oldu? Blokladı şeyi. Tamam tıklayalım. V0 biliyorsunuz Vercel'in yapay zeka ile beraber UI'ler hazırlamaya olanak sağlayan aracının adı. Şimdi bizi o komponent için aldığı şeye taşıdı. V0'a taşıdı. Ben şimdi burada kendimce şey uydurayım. Mesela şey diyelim. Size alanını kaldır. Başlıkta ürünler yazsın ve rengi ne bileyim kırmızı olsun diyelim. Send diyelim. Bu arada normalde Türkçe şey yapıyor. Konuşabiliyordu. Niye şu anda konuşamadı? Çok emin değilim. Neyse hazırlasın bakalım bize becerebilecek mi? Çok iyi çalışıyor. Zaten ürettiği kodlar SHA-CN kodu. Buraya da bir güncelleme geldi. Artık Vue için de generate etmeye başlayacak. Gördüğünüz gibi ürünler yazdı kırmızı. Şeyi kaldırdı buradan. Ne demiştik ona? Size alanını kaldırdı. Ve çok fazla uzatmıyorum. Burada bütün komple sayfayı ya da komponenti ya da uygulamanın tamamını bile burada tasarlatabiliyorsunuz buna. O kadar akıllı bir alet. Şu add variant mesela çalışmıyor. Mesela diyelim bakalım. Add variant düğmesine basıldığında tabloya yeni bir item eklesin. Bakalım becerebilecek mi? Yani fonksiyonelite de var işin içerisinde. Burada da zaten kodu görüyorsunuz. Yazsın bakalım. Türkçe konuşuyordum ben bununla ya. Yine kesin şey olmuş olabilir. Paralı versiyon, ücretsiz versiyon, deneme versiyonu, bilmem ne versiyonu diye. Add variant diyorum. Gördüğünüz gibi add variant. Madem şimdi burada böyle bir acayiplik var. Satır silme de ekle. Çok enteresan ya. Yani gerçekten çok enteresan. Bakalım becerebilecek mi? Becerememe ihtimali yok bu arada. Benim kötü prompt yazma ihtimalim var ama becerememe ihtimali yok. Bakın bildiğin interface var. Yani type'lı map'lı bir data var. Biliyor zaten olayı. Çünkü React'ın şöyle bir avantajı var. Bahsetmiştik Vue ve Next videolarında. Çok görece eski ve üzerinde bir sürü uygulama geliştirildiği için yapay zekaları eğitirken bu inanılmaz bir avantaj sağladı React'ta. Burada anlatıyor. Çok umurumuzda değil şu anda burada olup bitenler. Neyse anlattı. Geldik. Siliyor. Yani desem ki confirm çıkart, onu da çıkartacak. Girmeyeyim şimdi ona. Mesela geldim. Şuradaki kodu kopyalayalım mesela. Hatta burada şey de var. Download edebiliyorsunuz ilgili komponenti. Copy dedim. Geleyim şuraya paste edeyim bunu ya. Hiç uğraşmayalım. Paste ettim. Buradaki şeyleri AI fix diyor. Becerebilecek misin kardeşim? Para istiyor cursor bizden. Gördüğünüz gibi onun da parasını vereceğiz. Yapacak bir şey yok. Şöyle geldim. Şuradan bir tane add all diyelim bakalım hepsini becerebilecek mi? Ekledi bir şeyler. Trash dedi. Benim salaklığım. Şöyle şuna tıklayayım. Bu arada V0'da yaptığınız her iterasyon şöyle versiyonlanıyor. Yani versiyonlar arasında da gezebiliyorsunuz. Copy dedim. Komple AV yaptım. Tamam. Komple almam gerekiyordu. Uygulamama gidiyorum. Gördüğünüz gibi sıfır kod yazarak benim şu ekranı yazmam normal geleneksel yöntemlerle
Bayağı bir vakitimi alır. 1. Bu kadar şık tasarlayamam. 2. Ve muhtemelen yazdığı kod da benim yazacağım koddan görece daha iyidir demeyelim de daha iyidir bile diyebiliriz ya. Sorun yok. Çünkü ben muhtemelen kendimi biliyorum. Kafadan bunu böyle yazmam. JavaScript diyorum. Type'lı bir şekilde yazmam. Sonra gider onu refactor ederim. Bundan her bir tanesi zaman. Ve görmüş olduğunuz üzere lafı daha fazla uzatmayalım. Bu şekilde de V0'ı kullanarak uygulamalarımızı geliştirebiliyoruz. Dediğim gibi burada komple uygulamayı geliştiriyor insanlar. Araçlar birbirine bağlıyorlar. Şuradan istediğiniz bir tasarımı veriyorsunuz V0'a. V0 o tasarımı algılayıp onu size komponent aynen çalışabilir halde ShotCN'le gerçekleyip veriyor. O da gayet kullanışlı oluyor. Şu neymiş? Install diyor. Ne diyeyim arkadaş? Her yerden özellik fışkırıyor. Mesela şunu kopyala yapıştır yapsaydım şunu muhtemelen şöyle yapalım. Şöyle açayım şurayı. Şuradaki otantikasyon gibi buraya indirip kuracak. Hadi kuralım ya. Görelim anasını satayım. Biz de öğrenelim. Hava atarız ortamlarda. Tıkladım. Checking registry diyor. Dependencies install. Tamam. Yes diyelim yine. Aynı hikayeler. Tamam. Kurdu bir yere. Nereye kurdu acaba? Ha şu işte Dashboard 07 şu. Peki geldim page'e. Şunu yaptıklarımızı geri alıyorum. Geri aldım. Deneme. Tamam. Şöyle. Çok güzel. Sonra geldim. Şuraya dedim. Acaba adı ne bunun? Dashboard'a tıkladım. Şuymuş. Ekledim. Şunları silelim. Fazlalık durmasın. Ya. Şunu sildim. Kaydettim. Böyle bir geliştirme şekli var mı ya? Gerçekten büyüleyici yani. Büyüleyici. Çok etkileniyorum bunlardan. Bu işler muhtemelen eskidir. Bu videoyu izleyen deneyimli arkadaşlar diyor olabilir yani. Ulan arkadaş nerede yaşıyorsun ama bizim uzak olduğumuz şeyler. Dolayısıyla çok gayet inanılmaz güzel. Burada şunu şöyle sağa doğru kaydıralım. De var biliyorsunuz. Şunu kapatayım. Burada bir yerde Global CSS diye bir bizim şeyimiz var. CSS dosyamız. Burada bizim var. Renk kodlarımız ve ilgili tanımlamalarımız var. Şurada mesela nasıl yapıyorduk bunu mesela? Şu lift modu kapatalım. Şuna tıklayayım mesela. Ne oluyormuş? Şu olmuş. Yenileyim şuraya bir akıl gitti. Şunun üstüne çıkalım mesela. Şuna tıkladım. Tabii o kadar hızlı geliştiriyorlar ki yani sorun da olabilir bu arada. Şu temaya tıklayalım en iyisi. Tıkladım. Customize dedim. Diyelim ki yellow. Her şey yellow oldu. Diyelim reduce'da daha fazla olsun. Dark da diyelim. Copy code diyorum. Copy dedim. Şu layer base diyor ya. Oha otomatik seçti lan. Control olmadı. Abi buna alışmak da bir dert ya. Şöyle seçtim. Ctrl V dedim. Kaydettim. Geldim uygulamama. Yeniledim. Hiçbir şey olmadı. Şöyle yapacağım. Şuraya geleceğim. Şu customize diyeceğim. Şu dark modu bir kaldırayım. Kesin onun ekstra bir ayarı bir şeysi vardır. Geldim. Şuraya paste ettim. Kaydettim. Geldim. Gördüğünüz gibi reduce'lar bombeli bir hale geldi. Şuraya bir tane buton ekleyelim mesela. Nasıl yazabiliriz? Buton koyabiliriz. Şöyle. Boş fragment mi deniyordu? Şöyle mi koyuluyordu? Şuraya da bir tane buton koydum. Deneme dedim. Tabi bu buton değil. Şu. Kaydettim. Gördüğünüz gibi buton sarı. Şuradan değiştirelim. İyicene ben de anlayayım hikayeyi. Falan filan. Kopyaladım kodu. Kopyaladım. Bu arada bildiğimiz CSS tanımlaması yani bir nanesi yok. Siz de kendi color paletinizi oluşturabilirsiniz. Ama tabi adamlar gerçekten güzel paletler oluşturmuşlar. Onu söyleyeyim. Kaydettim. Geldim ve buton kırmızı oldu. Evet arkadaşlar. Farkındayım. Enteresan bir video oldu. Yani ne ShotCN'i anlatabiliyorum ne öbür tarafı anlatabiliyorum ama gelişmeler bu şekilde. Çok hızlı oluyor her şey. Özellikle bu Twitter'da ShotCN'in hesabını takip edin. Adam her gün bir şey paylaşıyor. Başka insanlar bir sürü katkılarda bulunuyor. Bir şeyler paylaşıyorlar. Çok hızlı ilerliyor. Ya belli ki bir
oyun değiştirici diyorlar ya, game changer. Bu Shadcyan UI sanırım Bootstrap'ten sonra bu işin rengini yine bir paradigma değişikliğine getirecek. Umarım faydalı olmuştur. Kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Eğer bu işlere meraklı arkadaşlarınız varsa da paylaşırsanız bu videoyu çok mutlu olurum. Sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.